uzun zaman önceydi. Huzurluyduk, neşeliydik ve en önemlisi de mutluyduk. Babam kralın en güvendiği adamlarından biriydi. Her daim ona hizmet ederdi, sonucu ne olursa olsun. Tüm diğer insanlar gibi Tanrı'ya koşulsuz bağlıydık. Annem, babam, ben ve kardeşim. Bütün çocukların yaptığı gibi kardeşim Kıven'le oynardık. Oradan oraya koşturur, ağaçlara tırmanır, yani anlayacağınız akşam olana kadar eve dönmezdik. Fakat bir gün her şey değişti. Önce bulutlarla kaplı gökyüzümüzdeki güneşimiz battı. Ve bütün Wessex topraklarına karanlık hakim oldu. Artık korku dolu günlerimiz başlamıştı. Önce bize yaklaştıkça şiddetlenen ayak seslerini duyduk. Ardından karanlığın içinden çıkan bir beden gördük. Nefret dolu suratıyla bize gülümsedi. Ve o an anladık ki karanlığa liderlik eden kişi esmer bir adamdı. Demek şu işini aşkla yapan demirci sensin. Doğrusu seni bulmak hiç ama hiç kolay olmadı ihtiyar. Yalan yok. Buralarda işçiliğinden çok sık söz ediliyor. Tahmin etmeme izin var mı? Elbette. Benim yüzümden iş yapamayan demircilerdensin. Bana diğer demircilerin yaptığı gibi altın mı teklif etmeye geldin? Eğer öyleyse kendini boşuna yordun çünkü cevabım hayır. Demek o kadar ha? Bana hiç böyle anlatmamışlardı ama duyduğum iyi oldu. Sana bir işim düştü desem ihtiyar. O zaman ikna olur musun? Ne istiyorsun? Sadede gel artık. Güzel. Şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle. Bak, istediğim şey çok basit. Bana bir kılıç yapmanı istiyorum. Ancak bunu yaparken tüm hünerlerini göster, olur mu? Bana duacı olacaksın. Sayemde herkes seni tanıyacak. Aynı beni tanıyacakları gibi. Bak sana ne diyeceğim. Kral Edward'ın yeğeni vardı ya. Evet. Şehirde dolaşıyor diyorlar. Şehirde mi dolanıyormuş? O olduğuna nasıl emin olmuşlar? Bilmiyorum ama oydu diyorlar. Üzerine kahverengi bir cübbe giyiyormuş. Tanınmak istemiyor tabi. Çünkü yaşatmazlar da ondan. İlk buldukları yerde öldürürler. Ama gördük diyorlar. O olduğuna nasıl inanıyorlar hiç anlamıyorum. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Çok yavaşsın Alistair. Yavaş falan değilim Kıven. Sadece yoruldum, hepsi bu. Alistair, neden bu askerler burada? İnan bilmiyorum kardeşim ama ters giden bir şeylerin olduğu kesin. Eve dönsek iyi olacak. Önüme düş hadi. Siz de kimsiniz? Daha fazla yaklaşmayın. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Dışarı çıkıp neler olduğuna bakacağım. Albert, ya geri dönemezsen? Unutma bizim çocuklarımız var. Benim için endişelenme. Fazla uzaklaşma. Çocuklara göz kulak ol. Sana söz veriyorum, hemen döneceğim Berta. Çanı duydunuz. Herkes evlerine. Prenses, burada olduğunuzu bilmiyordum. Ben de babanız için gelmiştim.
Ama anlaşılan kendisi burada değil. Önemli bir şey gibi duruyor. Yok, endişelenilecek bir durum değil. İçiniz rahat olsun Prenses Agnes. Unutmadan söyleyeyim, içeride kalmanız sizin için daha iyi olacaktır. İzniniz... Neden Kont Albert? Babamı diyecekleriniz hani önemsizdi? Sadece benden gizliyordunuz değil mi? Bana hemen neler olduğunu söyleyin. Öncelikle prenses, sizi endişelendirdiğim için özür dilerim. Beni bağışlayın. Endişelenilecek bir durum yok. Sadece dışarısı oldukça soğuk. Bu yüzden burada kalmanız sizin için daha iyi olacaktır. İzninizle. Unutmadan size bir şey sormak istiyorum. Babanız nerede acaba? Odasında. Bugün çok dalgındı. Özel yaptırdığı şeyiyle oynuyordur şimdi. Teşekkür ederim Prenses Agnes. Tekrardan izninizle. Gel. Kral Edward. Sizi buraya yolunda gitmeyen şeyler yolladı, öyle değil mi? Neler olduğunu henüz bilmiyorum ama iyi şeyler olmadığından eminim. Yani Tanrı kulağıma fısıldadı diyorsunuz. İşte bu yüzden sizi seviyorum. Kral Edward, durum ciddi. Kaybedecek vaktimiz yok. Sizi güvenli bir yere geçirmeliyim. Tehlikeler her zaman vardır. Ancak korkuyla önlenemezler. Bu işler satranç oynamak gibidir Kont Albert. Siz hamle yaparsınız, karşınızdaki de bir hamle yapar. Ancak bazen öyle bir şey olur ki, yeni hamle yapabilmek için bazı şeyleri feda etmek gerekir. Demek istediğiniz şey... Ne biliyor musunuz? Bu kılıcı oğlum Alestr'a verin. Benimse hamlem bu. Kader onu buraya getirecektir. Nasıl isterseniz Kral Edward. Şimdi benim olanı alma vakti. Bekle, bekle, az kaldı. Evan, şimdi işareti ver. Tanrı bizimle olsun. O ok da nereden geldi? Orada kim varsa elindeki yayı bıraksın. Teslim olsun. Doğru olan bu. Saldırın kardeşlerim. Şimdi! Oradaki adamlar kim öyle? Muhafızlar neden hiçbir şeyden bahsetmedi? Efendim isyancılar bizim olduğumuz yöne doğru yönelmiş durumdalar. Demek diğerlerini de geçtiler. O halde herkes yerlerine. Ne duruyorsunuz yerlerinize? Geliyorlar. Kalkanlar. Kimse düzeni bozmasın.
kalkanlar! Yolu kapatmışlar! Geri çekiliyoruz! Saldırın! Amacın ne senin? Sadece intikam. Hepsi bu. Senin için üzüldüm. Çünkü beni henüz yenebilen birisi olmadı. Öleceksin diyorsun yani. Haklısın, benimkisi yalnızca delilik. Sana demiştim. Beni yenebilen biri bile olmadı diye. Ah! Yenilmezmiş. Yenildin işte. İyi ki zamanında yetişmişim. Yoksa... Komik değil Evan. Berta, Neler oluyor Albert? toparlanın. Şehri terk ediyoruz. Başka gidecek yerimiz mi var? Sen Kral Edward için çalışıyordun. Bu şehir için neler yaptın? İsyancılara karşı elinden hiçbir şey mi gelmiyor? İnan bana, elimden bir şeyler gelsin çok isterdim. Ama her şey için çok geç. Kral Edward ile bizzat görüştüm. Her şey kabullenmiş durumda. İsyanı çıkaranın Beatrix olduğundan eminim. Ondan başkası böyle bir işe girişmeye cesaret edemez. Durumlar bu. Biz de kabullenmeliyiz Bertra. Ağıra inip hızlıca 2 at alalım. Ancak olabildiğince sessiz olmamız lazım. İsyancılar bizi fark etmemeliler. Gel Alester. Albert! Gwen yok. En son arkamızdaydı. Hayır, hayır. Bu hiç iyi olmadı. Ya ona bir şey olduysa? Aklına kötü şeyler getirme. Gidip Gwen'i bulacağım. Söz veriyorum Berta. Alester, dizginlere geç. Alester, al bunu. Baba, bu bir kılıç. Ama bu nasıl kullanılır bilmiyorum. Zamanı gelince öğrenirsin. Benim için endişelenmeyin. Vaktimiz yok. Gidin hadi. Kış yaklaşıyor. Baba olmana az kaldı. Oğlumuz olacak, hissediyorum. Eyner. İyi görünmüyorsun. Greta, ne olduğunu bilmiyorum. Bu çocukta bir şey var. Sürekli rüyalarıma giriyor. Uyuyamıyorum. Korktuğun şey bir bebek mi? Nasıl öleceğini hiç merak ettin mi?
Karnında taşıdığın bebek. O senin oğlun. Senin de canını alacak kişi. O çocuğu istemiyorum. Böyle bir şey bilemezsin Einar. Bildiğimi söylemedim. Hissettiklerimi söyledim Greta. Sakin ol oğlum, sakin ol. Sana yeni yerler keşfedeceğimi söylemiş miydim? Bir kere bile elin dolu dönmedin. Bu iş yanılma işidir. Ayrıca yaptığım keşiflerden birinde seni buldum. Seni oradan kurtardım, gebe bıraktım. Bu da eli boş dönmek sayılıyor mu? Bence hayır. De, gidiyoruz oğlum.